nasılsın? Umarım her şey yolundadır senin için. Bugün ilk defa bir masa başı videosuyla senin karşındayım. Bugünkü videomun temel konusu benim buraya nasıl gelmemle alakalı oldu. Yani Erasmus Plus'ın gençlere sunmuş olduğu European Solidarity Corps fırsatı. Bunu bugün sizinle beraber inceleyeceğiz. Nasıl başvurulur, kimler başvurabilir, ne tip projeler var, gidiş koşulları neler, para ödüyor muyuz, nelerdir vesaire vesaire gibi soruları bugün dillendireceğiz. Buna geçmeden önce ben biraz kendimi tanıtmak istiyorum size. Ben Melih Osman, Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği İngilizce bölümü öğrencisiyim. Şu an burada yaklaşık 6-7 aydır İspanya'nın Madrid şehrinde bulunuyorum. Erasmus Plus'ın gönüllülük projeleri kapsamında geldim. Bütün gençlerin faydalanabilmesi için böyle bir şey açıklamak istiyorum. Çünkü çok örneği yok, çok bilinen bir şey değil ama çok da güzel bir fırsat ve ücretsiz, evet ücretsiz tamamıyla. Birazdan tekrar bu konuya değineceğiz. ESC nedir? İlk önce biz bunu bir açıklayalım. Uzun hali European Solidarity Corps olan Avrupa Birliği'nin sunmuş olduğu dediğimiz, Erasmus'un altında bulunan dediğimiz bir sistem. Ben şöyle açıklayayım kabaca. Bu Erasmus dediğimiz, Erasmus Plus dediğimiz bir üst başlık. Bir üst başlığın altında eğitim öğretim hizmeti, staj hareketliliği oluyor. Bir de bu gönüllülük hareketliliği dediğimiz bir kapsam var. Ben bu gönüllülük hareketliliği kısmıyla geldim. Herhangi bir üniversite bağlamı, herhangi bir proje bağlamı, proje yapmam, yazmam vesaire gibi bir durum yok. Sadece başvuru usulüyle. Bu ESC dediğimiz sistem tamamıyla resmi, herhangi bir özel vakıf olmayan, uluslararası kanallara bağlı olan, denetlemesi olan, buradaki bu fırsatların sunulmasında da ülkelerin fonları yardımcı oluyor. Türkiye'den de her yıl belli bir miktar projelerde öğrencilerin katılabilmesi için ödeniyor. Bu fırsattan özellikle Türk gençlerinin faydalanmasını isterim. Çünkü bütün Avrupa gençlerine açık olan bir program. ESC çok kısa zamana değinmiyor. Yine uzun bir birikmişi olan bir program. Zaten bu programın içinde sertifika hizmeti var, dil eğitimi hizmeti var. Çok fazla tanımlara girmek istemiyorum. Hemen projeler nedir? Nelere göre ayrılır? Bunların kıstasları nedir? Çünkü hep proje diyoruz. Bu projelerle alakalı şimdi biraz bilgi vereyim. Ben burada engelli ve yaşlı bakım merkezinde gönüllülük hizmeti veriyorum. Aynı zamanda yaşıyorum da diyebilirim. Şimdi bu projelerin konuları da spor oluyor, çocuklarla etkileşim oluyor, kreş, anaokulu ve benzeri yerlerde. Mültecilerle alakalı projeler oluyor. Sağlık alanında projeler oluyor. Benim gibi engelli hayatına yönelik projeler oluyor ya da girişimcilik projeleri oluyor. Bu tarz farklı bir sürü çeşit proje başlığı var arkadaşlar. Çevre oluyor vesaire vesaire diye gidiyor. Bu projeler dinamiklerine göre ayrılıyor. Bazılarında konaklama unsuru farklı, bazılarında yeme içme durumları farklı, bazılarında çalışma saatleri, bazılarında çalışma tipi vesaire. Genel itibariyle şu şekilde bir açıklama yapabilirim. Özellikle ana temel unsur proje konusu. Onun dışında projelerde ne değişiyor? Mesela konaklama değişiyor. Ben burada şu anda çalıştığım yerde konaklıyorum. Ama bazı tanıdığım diğer gönüllü arkadaşlar, onlar mesela gönüllü evlerinde yaşıyorlar. Gönüllü evleri dediğimiz olayda bir apartman dairesini sizin için kiralıyorlar. Her türlü eşyalarınızı koyuyorlar. Yatağınız, mutfak gereçleriniz, banyo gereçleriniz vesaire vesaire. Siz orada diğer gönüllülerle beraber yaşıyorsunuz. Yeme içme durumları, ben mesela gene kaldığım yerde yiyip içiyorum. Herhangi bir ekstra hazırlık yapmama gerek yok. Kendimi hazırlamama, kendime alışverişe çıkmama gerek yok. Ama bu gönüllü evlerinde kalan arkadaşlar kendi yemeklerini kendileri yapmak durumunda kalıyorlar. Bunun dışında mesela çalışma saatleri, çalışma tipi. Ben mesela şu an haftada 20 saat olarak çalışıyorum. 2 günde tatilim olmuş oluyor. Bazı projelerde bu az da olabiliyor, fazla da olabiliyor. Bu tamamen projenin koşuluna, projenin konusuna göre değişiyor. Projelerdeki cep harçlığı mevzusuna değineyim. Cüzi miktarda verilen bir yardım ücreti var. Birincisi cep harçlığı. Her ay verilen ve her ülkeye göre değişkenlik gösteriyor. Ben şu an İspanya'da bulunduğum için İspanya'nın cep harçlığı şu anki konumda, şu anki zamanda 150 euro. Diğer bir yardım ücreti de yeme içme üzerinden oluyor. Yeme içmemi burada yediğim için, burada yaptığım için herhangi bir ekstra külfete girmediğim için bu yeme içme ücreti olmuyor. Sadece 150 euro ile geçiyor. Projeler boyunca çalıştığınız her ay size ekstra 2 gün tatil izni veriyor. Mesela benim projem 10 aylık. Bu 10'u 2 ile çarpıyorsunuz. Size 20 günlük tatil izni veriyor. Yani bu 10 aylık süreciniz içinde bu 20 günlük izninizi istediğiniz zaman kullanabiliyorsunuz. Projelerde mesela katılan gönüllü sayısı da değişiyor. Ben şu anda projemde tek gönüllüyüm. Başka benim gibi genç gönüllü bir arkadaşım yok farklı bir ülkeden ama bazı projelerde 3, 5, 10, ondan daha fazla olduğu örnekler de mevcut. Bu tamamen dediğim gibi proje konusunda orada yapılacak işlere göre, projeyi sağlayan ev sahibi kuruluşun özelliklerine, imkanlarına göre değişen kıstas. Bu projeler vasıtasıyla size sunulan diğer bir hizmet de sağlık sigortası. Avrupa'ya geldim, hastalandım, kaza geçirdim, ne olacak tarzında düşünceleriniz varsa, korkularınız, hiç panikle yapmayın. Çünkü Avrupa Birliği tarafından size otomatik olarak bir sağlık sigortası da sunuluyor ve bu sağlık sigortasının içerisinde her şey var. Her şekilde yararlanabiliyorsunuz bu sağlık sigortasından ve bu da ücretsiz. Ben bu projeye gideceğim. Burada yararlanacağım, edeceğim, kalacağım, yiyeceğim, içeceğim, sağlık sigortasından faydalanacağım ama benim cebimden bir ücret çıkacak mı? En güzel kısmı tamamıyla ücretsiz ve hiçbir şekilde para ödemiyorsunuz. Mesela
Ben projeye başvurdum. Motivasyon mektubu, CV süreçlerini geçtim. Online mülakattan da başarıyla geçtim ve projeye seçildim. Vize ücreti direkt proje tarafından. Bundan sonra vize süreçlerinizi de tamamladınız. Artık gitmeniz kalıyor ülkeye. Uçağa bindin, gideceğin yere vardın. Bu gideceğin yere varış ücretin yani uçak ücretin proje tarafından ödeniyor. Havalimanından gelirken PCR testi yaptırdın. Aynı şekilde proje tarafından karşılanıyor ücretsiz. Cep harçlığın sana proje tarafından veriliyor. Yeme içme para proje tarafından veriliyor. Gittin konaklama hiçbir şekilde para vermiyorsun. Hastalandın, hastaneye gideceksin ya da hastaneye gitmek istiyorsun. Bir kontrolün var, gözlük kullanıyorsun mesela. Göz kontrolüne gitmek istiyorsun. Tamamıyla proje tarafından karşılanıyor ve ücretsiz. Döneceksin geriye. Aynı şekilde bu da program tarafından karşılanıyor. Size destek olan, gideceğiniz yerdeki kanunları vesaire bilen kişiler size hep yardımcı oluyorlar. Aynı şekilde vize işleminde de, vize sürecinde de bu geçerli. Bu tarz hizmetleri sunan farklı kurumlar da var, özel kuruluşlar vesaire ama bunlara ya kayıt olurken ücret ödüyorsun ya giderken belli bir miktar ücret ödüyorsun. Her halükarda cebinden bir para çıkıyor ama bu program sayesinde hiçbir şekilde hiçbir şeye para ödemiyorsun. ESC adı altında. Bu tarz projelere katılmanız için sizden para isteyen, başvuru ücreti isteyen, başka şeyler adı altında sizlerden ücret isteyen kişileri şikayet edebilirsiniz. Peki bu projelerin süreleri neye göre değişiyor? Bu projelerin süreleri tamamıyla projenin konusuna göre, projeyi yazan kişiye göre değil. Şimdi iki adet temel nokta var burada. Bir kısa dönem projeler, bir uzun dönem projeler olmak üzere. Kısa dönem projeler dediğimiz şeyler 2 aya kadar olan projeler, uzun dönem projelerde 2 ay ve 10 ay arasında olan projelere biz uzun dönem projeler diyoruz. Bu bazen 12 aya kadar da çıkabiliyor bunun maksimum süresi. Burada önemli bir nüans var arkadaşlar. Eğer siz önce bir kısa dönem projesinden hak kazanırsanız yani 2 aya kadar bir hizmette bulunursanız sonra tekrardan uzun dönem projesine başvurabiliyorsunuz. Ama mesela benim yaptığım gibi önce ilk olarak uzun dönem projesine giderseniz bir daha maalesef bu hizmetten yararlanamıyorsunuz arkadaşlar. Yani önce uzun yaptım sonra kısa yapayım gibi bir şey yok. Bu süre zarfında projede bulunmanız gerekiyor. Eğer haklı bir gerekçeniz olmadan projeden çekilmek istiyorsanız, kendi ülkenize dönmek istiyorsanız Avrupa Birliği'nin size sağlamış olduğu bütün masrafları kendiniz ödüyorsunuz ki buna bilet masrafları, uçak bileti masrafları, yeme içme paraları, cep harçlıkları her şey dahil. Bunları ödemeniz koşuluyla projeden çekilebiliyorsunuz. Ama haklı bir gerekçeniz olur, farklı sağlık durumları olur, farklı durumlar gerçekleşebilir, ailenizle alakalı vesaire vesaire. Tarz konularda kolaylık sağlıyorlar. Bu projelerinizi tüm Avrupa ülkelerinde ve birkaç adet Avrupa ülkesi olmayan ülkelerde de gerçekleştirebiliyorsunuz ve oradan da katılım sağlayabiliyorsunuz bu projelere. Mesela bütün Avrupa ülkelerine ek olarak şu an İngiltere var, Türkiye var, Azerbaycan, İsrail, Kıbrıs gibi. Yani projelerde böyle çok değişen şeylere değinmeye çalışıyorum. Onun dışında tabii ki ufak şeyler var. Bir sürü ufak şey var değişen. Projelerin genel özellikleri olarak şimdilik bunlar aklıma geliyor. Şöyle bir hak var mı? Şunu yapabilir miyiz? Böyle bir olanak sunuyorlar mı? Böyle bir fırsatı var mı? Gibi sorularınızı yorum kısmına yazarsanız ben oradan cevaplamaya çalışırım. Şimdi diğer bir önemli unsur olarak tamam böyle güzel projeler var, böyle güzel hizmetler sunuluyor ülkeler tarafından ama bu sisteme, bu organizasyona dahil olabilmek için ne yapmam gerekiyor? Hangi kriterleri taşımam gerekiyor? En kolay kısmı belki de burası. Kağıt üstünde böyle gözüküyor. Projenin en genel kıstası 18 ila 30 yaş arasında olmanız. Yani genç olmanız. 18 ila 30 yaş arasında olan her birey bu projelere katılım sağlayabiliyor. Dil şartı yok. Üniversite şartı yok. Sertifika, kurs şartı yok. Başka hiçbir şart yok yani açıkçası. Sadece 18-30 yaş arasında olacaksın. Tamam herkes 18-30 yaş arasında diyeceksiniz. Peki o zaman neye göre bunlar seçiliyor seçilmiyor? Burada bazı kıstaslar var. Ben tekrar bu başvuru aşamalarına geçtiğimde buna değineceğim ama mülakat süreçleri var. CV hazırlama süreçleri var. Motivasyon mektubu süreçleri var. Bu süreçler sonucunda bazıları eleniyor. En son mülakat sürecine giriyorsunuz. Mülakattan da artık projedeki kişi sayısına göre seçiyorlar. Motivasyon mektubunuzun, CV'nizin ve mülakattaki sizin duruşunuzun, ne istediğinizi biliyor oluşunuzun önemi çok büyük. Yani normalde arkadaşlar dil yeterliliği de yok. Herhangi bir şekilde sizden dil beklemiyorlar. Ama ben açıkçası dil bilen arkadaşların bir tık daha önde olduğunu düşünüyorum. İngilizceden de ziyade gideceği ülkenin yerel dilini bilen az da olsa bir başlangıç seviyesinde. Şimdi bakalım nasıl başvuruyoruz? Tek tek başvuru aşamalarını inceleyelim size. Evet şu anda ben de bilgisayarıma geçtim. Bu başvuru sürecini sizinle beraber teker teker işleyeceğim. Bakalım nasıl oluyormuş. Şimdi öncelikle Google'a European Solidarity Corps diyor. Çıkan sayfalardan en üste çıkan European Health Portal'a giriş yapıyoruz. Buraya geldiğinizde burada hakkında kısmı var, ülkeler var. Burada baktığınızda teker teker bilgiler var. Mesela yararlı linkler var. Bunlar sizin için yardımcı olabilir. Daha da iyi yönde. Mesela Yol Pass dediğimiz bir olay var. Bu verilen sertifika. Vesaire vesaire. Şimdi bu ana ekranda biraz aşağı indikten sonra bizi karşılayan yer var. I am a young person. Ben bir gencim diyoruz. Buraya geliyoruz kayıt ekranına. Şimdi bu ekranda Create an account kısmına basıyoruz ve burada isminizi yazıyorsunuz, soy isminizi yazıyorsunuz, e-mail adresinizi yazıyorsunuz, e-mail adresinizi tekrar ediyorsunuz, e-mail adresinizin dilini yazıyorsunuz.
İngilizce olarak kullanmanızı öneririm. Kısmı onaylayıp Create an Account diyorsunuz. Hesabınızı oluşturuyorsunuz. Buradan sonra hesabınızın bazı detaylarına girmeniz gerekecek. Bununla alakalı şu an tekrar videoyu uzatmak istemiyorum. Bunun hepsini teker teker inceleyeceğiz. Motivasyon mektubu nasıl yazılır? CV nasıl yazılır? Sözlü mülakatlarda dikkat etmeniz gereken nedir? Profiliniz nasıl oluşturur? Bunların hepsini diğer videolarımda izleyebilirsiniz. Hepsi kanalımda mevcut. Hesabımızı oluşturduk. Hesabımıza giriş yaparken böyle bir ekrandayız. Sonra hesabımıza girdik. Burada gördüğünüz gibi bazı başlıklar var. Buraya girdiniz. Profil bilgilerinizi oluşturdunuz. Orada istenenleri yazdınız. Bizden istenen şeylerden bir tanesi de buraya CV yüklememiz olacak. CV'mizi nasıl oluşturacağız? Buraya yükleyeceğimiz CV'yi de Google'a Europass diyoruz. Europass, European Union kısmına giriyoruz. Europass'a giriş yap kısmına giriyorsunuz. Burada sağ yukarıdan Europass'a giriş yap diyorsunuz ve artık Europass'ta oluyorsunuz. ESC'nin kendi portalında hesabınız olduğu için otomatik olarak aktarma yapıyor. Oradaki bilgilerinizi kullanarak buraya giriş yapabilirsiniz. Bunlar aynı veri tabanından verileri çekiyor arkadaşlar. Burada bazı araçlara bakabilirsiniz vesaire vesaire. Ücretsiz Europass'ınızı oluşturun. Buradaki sarı alana basıyoruz ve sizi buradan direkt Europass'ın portalına atıyor. Buradan arkadaşlar benim daha önce oluşturduğum zaten CV'lerim özgeçmiş oluştur diyoruz. Artık bundan sonra eğer profilinizde varsa verileriniz profilinizden çekebilirsiniz. Yeni özgeçmiş oluştur diyoruz. Buradan dil seçiyorsunuz. İngilizce olarak kullanın. Çünkü başvuracağınız yerler Türkçe bilmiyor ama İngilizce bilen birisi muhakkak olacaktır oralarda. Buradan vesaire resminizi ekliyorsunuz, bilgilerinizi yazıyorsunuz vesaire 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 adres. Ondan sonra kaydet diyorsunuz. Sonraki ekrana atlıyor. Ondan sonra burada mesela bölüm ekle. Ne bölümü istiyorsunuz? Buradan seçiyorsunuz bölümlerinizi. Ona göre bilgilerinizi dolduruyorsunuz. Kişisel bilgilerinizi. Europass bu şekilde. Şimdi en önemli kısım fırsatlar kısmı. Fırsatlar kısmına geliyoruz arkadaşlar. Opportunities'e basıyoruz. Harita üzerinde nerede, hangi ülkede, hangi proje var onu görebiliyorsunuz. Ve yukarıdan bazı kıstaslar da yapabilirsiniz. Ben mesela nerede proje yapmak istiyorum? Sadece mesela Belçika'da proje yapmak istiyorum. Belçika'yı seçiyorsun. Sana Belçika'da olan projeler geliyor. Hem harita üzerinde geliyor hem aşağıda geliyor. Mesela nerede varmış? Geneppe diye bir yerde varmış. Bir de Brüksel'de varmış projeleri. Bu iki proje var. Mesela Brüksel'deki olan projeye tıkladım. İlgimi çekti. Neymiş bakalım. Burada aktivitenin açıklama kısmı var. Konaklama, yemek ve ulaşım şeyle alakalı bilgiler var. Eğitim bilgileri var. Gönüllerin ne yapacağı vesaire. Burada da mesela katılımcının profili yani sizden beklenen şeyler. Proje süresi nerede yazıyor? Burada yazıyor. Ne zaman başlayacakmış? 5 Eylül'de başlayacakmış. 31 Ağustos'a kadar devam edecekmiş. Yani 51 haftalık 11 o yani nereden baksanız bir senelik bir program. Aktivitenin lokasyonu var burada. Nerede olduğu caddesine kadar yazıyor her şey ve nereden katılımcı baktıklarını bakıyor. Aktivitenin başlığı da eğitim. Son başvuru tarihi de 31 Temmuz olarak burada yer alıyor. Türkiye'de de nerede varmış arkadaşlar? Bir proje var. Adana'da bir proje varmış. Yunanistan'da projeler var. İspanya'da var. Madrid'de de var. Norveç, Finlandiya. CV'nizi oluşturduktan ve sisteme yükledikten sonra kısa bir tanıtım yazısı yazmanızı da isteyecek. Bunu yazarken, bilgileri doldururken hepsini İngilizce olarak yapmanızı tavsiye ederiz. CV'nizi oluştururken İngilizce, tanıtım metnini yazarken İngilizce, portaldaki profilinizi oluştururken, oradaki bilgileri girerken İngilizce olarak yazmanızı tavsiye ederim. Şimdi özetleyelim. Ne yaptık? Portala kaydımızı yaptık. Portalda bilgilerimizi doldurduk. Ondan sonra CV'mizi oluşturup portala yükledik. Kısa tanıtım yazımızı yazıp portala yükledik. Ondan sonra motivasyon mektubumuzun taslağını oluşturmamız lazım. Seçtiğimiz projelere başvuru yaparken buradan başvuru seçeneğine basıyoruz. Burada bu projeye başvurmaya emin misin diyor. Buna diyor bildirim göndereceğiz diyor. Send dediğinizde gönderiyor arkadaşlar. Bazı projelerde başvururken şöyle bir yer daha çıkıyor motivasyon yeri olarak. Buraya da projelerle alakalı motivasyonunuzu yazmanız lazım. Buradaki önemli olan en az 500 karakter, en fazla 1000 karakter olacak. Projeye karşı düşüncelerinizi, yapabileceklerinizi en hızlı şekilde anlatmanız lazım. Bu motivasyon mektubu değil arkadaşlar. Bu sadece sizinle alakalı. Projeye karşı düşüncelerinizle alakalı ön bilgi veren bir yer. Bunu yazıyorsunuz buraya. Ondan sonra gönderiyorsunuz ve gitmiş oluyor. Bunları yaptık. Bu kısa yazımızı da oluşturduk. Ondan sonra motivasyon mektubumuzun taslağı vardı elimizde. Taslak dediğim olay şu. Motivasyon mektubunu 3 kısımda yapabilirsiniz. Giriş, gelişme. Sonuç giriş kısmında kendi kişisel bilgileriniz, gelişme kısmında bu projeyle alakalı ne yaptığınız geçmişte vesaire hissettikleriniz, sonuç kısmında da projeye ekleyebileceğiniz artık temelli kapanış şeklinde olabilir. Bir sayfa olursa bu güzel olur. Giriş kısmındaki bilgiler genelde hemen hemen aynı oluyor. Taslak dediğim kısım bu hep aynı olabilir. Başvurduğunuz projelere göre o gelişme ve sonuç kısmını değiştirebilirsiniz kafanıza göre. Motivasyon mektubumuzu da yazdık. Bu da artık elimizde. Şimdi buna başvurduktan sonra o yazdığınız 500 karakterlik ve 1000 karakterlik arasındaki yere yazdınız. Sizin CV'nize baktılar, beğendiler. Sizden motivasyon mektubu isteyecekler. Motivasyon mektubunuzu gönderdiniz. Onu da beğendiler. Ondan sonra sizi online mülakata davet edecekler arkadaşlar. Genelde Zoom üzerinden ya da farklı platformlar üzerinden sizi online görüşmeye çağırıyorlar. Bu mülakatla alakalı ne istediklerini, ne yapıldığını, ne sorulduğunu tarzındaki videolarımda şuradan buradan bir yerden çıkan bir şeye basarak izleyebilirsiniz. O da kanalımda olacak.
Mülakat bambaşka bir olay. Oradaki teknikler çok daha farklı. Yardımcı olduğum bazı arkadaşlar projelerden kabul aldılar. Şu an onlar da projelerine başlayacaklar. Umarım herkes bu tarz projelerde yer alıp kendilerini geliştirebilirler. Mülakat aşaması genelde tahmin edebileceğiniz üzere sizinle alakalı sorular soruyorlar. Projeye alakalı beklentilerinizi ölçüyorlar. Proje konularına göre sizin kişisel karakteristik özelliklerinizi anlamaya çalışıyorlar. Çünkü oradaki duruşunuz, tavrınız çok önemli oluyor. Mülakata girdik, çıktık. Sonuçta başarıyla geçti. Size geldi ki tebrikler, kabul edildiniz. Bundan sonraki süreçte vize süreci. Vize sürecinde de arkadaşlar çok sancılı bir süreç. Vize sürecinde de ne yaptım ne ettim onun videosu var kanalımda, onu da izleyebilirsiniz. Vize sürecine gittiğinizde artık belgelerinizi veriyorsunuz vesaire vesaire. Artık ondan sonra da projenizi yapacağınız ülkeye gidiş kalıyor. ESC serüveni böyleydi kabaca. Olabildiğince her konuya değinmeye çalıştım. Şimdilik benden bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Herhangi bir sorunuz olursa yine yorumlar kısmına yazabilirsiniz ya da aşağıya ben Instagram adresimi bırakacağım. Instagram üzerinden de bana bazı soruları sorabilirsiniz. İzlediğin için teşekkür ederim. Vakit ayırdığın için. Seni de Avrupa'da bir gün görmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere. Sağlıklı günler dilerim.